-30, -36. Türkiye'nin en soğuk yeri. Sen biliyorsun. Ardahan Göle. Şu an Ankara'dan yola çıktık. Asıl hedefimiz olan Kars. Daha sonra sırasıyla gelecek olan videolarda da Ardahan Göle. Türkiye'nin en soğuk yerine gitmeye çalışıyoruz. Bu serimizde sizlerle birlikte Türkiye'nin en soğuk yeri, hatta dünyanın en soğuk yeri olan Yakutsk'u geçen Göle'ye gideceğiz ve Göle'de bir hayat nasıl geçiyormuş bunu gözlemleyeceğiz. Biz şu an Anadolu'nun bir yerlerindeyiz. Çankırı ve Çorum'un arasındayız. Dün aslında biz Ankara'ya geldik. Dün Ankara'dan trenle Kars'a gidecektik. Ama ne oldu? Bir anlat bakalım. Ama ne oldu? Baktık Ankara'da bize araba kiralama fiyatları uygun geldi. Dedik acaba böyle mi yapsak? Böyle geze geze işte Ankara'dan Çorum'a, Çorum'dan Erzincan'a o şekilde hem farklı iller görerek gidelim diye düşündük. O ışımla biz hemen bir araba kiraladık. Böyle bir araba kiraladık dostlar. Citroen'in C4 modeli bir aracını kiraladık. Hayatımızda ilk kez diyebilirim. İlk kez bir araç kiralama girişiminde bulunduk. Daha önce hiç böyle bir girişimde bulunmamıştık. 10 günlük bir araç kiraladık. Size de hatta araç kiralama deneyimimizi de aktaracağız bu 10 günlük seride. Size gün gün bu 10 günlük seriyi çekme sözü veriyoruz. Çok güzel rotalara gideceğiz çünkü. Şu anki ilk hedefimiz dünyanın merkezi olan Çorum'a ulaşmak. Daha sonrasında ise Amasya üzerinden Erzincan'a geçmek. Hava koşullarının doğuya gittikçe daha da çok böyle zorlaşacağı durumlar olacak. Nasıl olacak, nasıl geçecek bilmiyoruz. Göreceğiz. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Güzel şeyler olacak bence. Hadi bakalım. Güzel bir deneyim olacak arabayla. Bu arada videoya başlamadan önce kanalımıza ne yapıyorlardı? Abone olmayı, bizleri beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Sizlerin desteğiniz bizim için çok önemli. Bir de yorum. Yorum çok önemli abi, bak yorumu unutmayın. Nokta da olsa, kalp de olsa yorum atın. Kötü olmasın canım. Güzel yorumlar bizi mutlu eder. Bakın şöyle bir yerde aracı çektik, yaktık dörtlerimizi ve videomuzun açılışını yapalım dedik. O zaman video başlasın. Bu videonun sonunda eksi 20'lere ya da eksi 15'lere ulaşacağız. İlk hedefimiz bu videonun sonucunda Kars'a gideceğiz. Kars'ta bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Kar yağışı var diye biliyoruz. Kars'ta da güzel videolar çekmeyi düşünüyoruz aslında. Farklı konseptler gelecek. Yol videosunu tek bir video olarak yapacağız. Neler yaşayacağız göreceğiz. Yol üstünde böyle duraklaya misafir olarak belki 2 günde gidebiliriz. Bilmiyorum. Belki de basar gideriz. Artık uyku durumumuza göre, yol durumuna göre bakacağız ona. Şu anda dünyanın merkezi olan Çorum'a gidiyoruz. Ne hissediyorsun? Dünyanın merkezinde gidiyoruz. Vallahi Çorum'u biz hep üzerinden geçtik açıkçası. Hiç içine girip merkeze dolaşmadık. Evet. Nasip olmadı. Şimdi onu yapacağız. Güzel yerler var diye düşünüyoruz. Çorum merkezde tabii çok böyle hani detaylı gezmeyeceğiz de merkezde En bir azından çarşısına falan uğrarız. içeri Orayı size girelim. de bir gösteririz. Eğer aramızda da Çorumlu varsa abi şuraya gel, işte abla buraya Aynen. gelin mutlaka falan diye de yorumlarda da belirtebilirsiniz bu arada. Bir sonraki artık Çorum'a gelişimizde de o yorumlarla beraber geliriz mutlaka. Onun haricinde dostlar uzun süredir biz aslında Türkiye'deyiz. Kırgızistan serisinden sonra kış geldi görüyorsunuz ki. Bu 10 günlük seriden sonra da farklı rotalar var kafamızda. Sürpriz olsun. Bu 10 günlük rotanın içerisinde belki bir sınır köyleri de yapabiliriz. Onu da düşünüyoruz aslında. Evet. O yüzden zaten araç kiralamayı düşündük biz. Çünkü trenle gitsek şimdi orada gene ulaşım falan Sıkıntı olacaktı. Tabii ben bu videoyu 14 Şubat'tan sonra yayınlayacağım ama 14 Şubat'ta da bir Çıldır'da etkinlik olacakmış. Ona da falan katılacağız böyle. Güzel geçeceğine inanıyorum. Güzel geçeceğini düşünüyoruz. Çıldır Gölü'nde etkinlik olması çok güzel olacak aslında. Hem 14 Şubat'a denk gelecek. Bu bahaneyle Sevgililer Günü'nü kutlamış olacağız inşallah. Biz biliyorsunuz, gerçi bilmeyenleriniz vardır. Biz 5 senedir evliyiz dostlar. Evet. Sevgililer Günü'ymüş Artık falan o bizden filan, artık geçti. kapitalizmin oyunları desek bunlara. O bizden geçti. Ama bahaneyle tabii ki güzel olacak. Aynen öyle. Farklı planlarımız var. Hatta Kars'ta yaşayan böyle bir Alman grup falan varmış. Ermeniler varmış.
Bunları da açıkçası araştırıp gidip görmek istiyoruz. Yani ilerleyen videolar çok sürpriz olacak. O yüzden mutlaka abone değilsen, keşfetten geldiysen abone ol abi. Bundan sonra da hikayemize ortak olmuş olacaksın. Çok Evet. memnun oluruz biz de. Biliyorsunuz ki Özbekistan ve Kırgızistan rotasında Fatma yoktu. Biraz kameralardan uzaktı. Evet. Ben bayağı ara verdim. Fatma ile şimdi beraber 10 günlük turdayız artık. Aha da şöyle Çorum il sınırına Evet. girdik. Hadi bakalım, dünyanın merkezine hoş bulduk. Bakın şöyle bir yol kenarında durdum. Bakın size yakınlaştıracağım. Şu karşıdaki oluşuma bakar mısınız abi ya? Çok güzel değil mi? Bu arada hafif hafif de yağmur attırıyor. Daha kar görmedik ama yağmuru gördük. Çok hoşuma gitti şurası. Şu an nerede miyiz? Neredeyiz? Dünyanın ortasının da ortasında, yani Çorum'dayız abi. Tam Çorum'un merkezindeyiz abi. Saat Kulesi'nin önündeyiz. Çorum'a ulaştık hava kararmadan. Havada geliyor bak, şuralar fena yağmurlu gibi duruyor. O tarafta yağış var belli ki. Evet. Abi burası şehrin tam kalbinde yer alıyor. Çorum denince akla ilk gelen yapılardan birisi oluyor. 1896 yılında Osmanlı döneminde yapılmış Saat Kulesi. Epey yaşlı ama hala dimdik ayakta. Kare şeklinde planlanmış. Benim hoşuma giden tarafı etrafındaki hareketle birlikte çok canlı durması. İnsanların buluşma noktası olarak hep burası söylenirmiş Çorum'da. Bakın arkamızda gördüğümüz gibi. Tam merkezi. Evet. Çayını alıp etrafında oturabilir, şehri izleyebilirsin abi burada. Tam da merkezdeyiz. Bakın burada minik minik ufak böyle dükkanlar falan yapılmış, eczaneler var. Şuralarda çay evleri var. Çayını alıp böyle manzaraya karşı çayını Bazı yudumlayabilirsin. yapıları Amasya'yı andırıyor sanki, değil mi? Evet, Değil mi? yakın Şuraları çünkü. falan. Birbirinden etkilenmiş. Şimdi bizim karnımız çok acıktı. İskilip dolması meşhurmuş. Burada bir tane İskilip dolma evi varmış. Orayı öneriyorlar. Gidip orada bir tadına bakacağız. Kayseri mantısı küçük küçük oluyor. Buradaki mantı daha büyükmüş ve buharda pişiyormuş. Anladım. O zaman gidelim karnımızı doyurmaya. Evet, Haydi tadalım. bakalım. Bakın burası da Çorum'un Merkez Ulu Camisi. Biliyorsunuz her şehrin bir Ulu Camisi vardır Türkiye'de. Akşam ezanına denk geldik. Nasıl? Bir şey diyeyim mi? Pilavındaki tadı Hindistan'daki baharat tatlarına benzettim. Niye öyle geldi? Çok değişik. Güzel görünüyor çok. Güzel. Çok güzel. Katipler Konağı'nda İskilip'imizi yedik. Merkeze 2-3 dakika mesafede bulunan Katipler Konağı'nda yedik. Hoşuna gitti mi peki? Hemen arabaya binmeden bir kısa yağmur altında Güzel, yorumunu gayet alayım. doyurucuydu. Yarım porsiyon söyledik. Bir de biz mantı söyledik. Gayet bizi doyurdu. Keyifliydi yemesi. İskilip dolması ama biz şey bekliyorduk değil mi? Normal dolma bekliyorduk. Herhalde Et geldi. Evet, etli böyle dolma bekliyordum aslında ben ama o farklıymış tabii. Biz Daha önce peki resmine bakmış mıydık? resmine bakmadım. Sürpriz oldu. Evet. Bir de biz Çorum mantısı söyledik. Çorum mantısı yedik. Evet. Çorum mantısı da normal mantıya oranla biraz daha böyle sulu geldi Sulu, ve bol etli soslu. geldi. Evet, soslu soslu. geldi. Güzel. Sanki Üstüne böyle kıyma bir serpiyorlar. et yemeği yiyormuşsun hissi, sulu Evet. et yemeği yiyormuşsun hissi O veriyordu. yüzden çok doyurucu zaten. Beğendin mi peki? Güzeldi, o da güzeldi. Beğendim. Ben açık konuşayım dostlar. Mantıyı çok sevemedim ama dolma güzeldi. Şunu da belirtmeden edemeyeceğim dostlar. İskilip Dolma Evi'ne gittik. Şöyle bir saçmalık yaşadık arkadaşlar. Onu hemen size arabaya geçelim de yağmur yağıyor. Anlatayım. Oraya gittik. Oturduk. İlkten bizi almadılar içeri. Rezerve dediler. Ondan sonra rica ettik. Dedik hani yol üstü uğradık. Hani merak ediyoruz. Bir tadına bakalım en azından. Deneyelim. Sonra devam edeceğiz yolumuza. Ardından işte neyse
Bizi aldılar içeri, oturtturdular. Bir baktım 2 porsiyon getiriyorlar bir anda böyle menü şeklinde falan. Dedim bir menüye bakabilir miyim? Menü kişi başı 550 lira. Ya biz de hani o kadar çok aç değiliz Yiyemeyiz açıkçası. o kadar. İkimize çok fazla. Burada bile yarım porsiyon söyledik. 2 tane tam porsiyon gelse biz onları hayatta bitiremezdik. Yazık olurdu. Gerek yoktu boşuna. O yüzden hani biz de bir porsiyon söyleriz. Bir porsiyonu beraber yeriz. O şekilde hem tadına bakmış oluruz diye düşündük. Ama adam dedi ki yok dedi, işte ben dedi size dedi işte 4 kişilik dedi, işte ondan 2 kişilik rezerve ettim, mecbursunuz dedi işte 2 kişilik yemeğe falan filan derken dedim kardeşim hadi güle güle biz gidiyoruz. Siz orada kendi rezervenizle yiyin yani. Ondan dolayı kalktık, tam Saat Kulesi'nin oraya geldik. Saat Kulesi'nin o civarlarındayız. Burayı bulduk. Buraya geldik. Buradan da memnun kaldık. Gayet personel ilgili, gayet güler yüzlü, gayet muhteşem. Yani gelirseniz burada tadına bakabilirsiniz. Maksat zaten hani karın doyurmak değil açıkçası. Tadına bakmak. Geldik buraya. Buranın bu yemekleri meşhurmuş. Biz de tadına bakmış olduk. Hayatımızda ilk kez bunları denemiş olduk yani. Bu şekildeydi yani. Orası bizi üzdü biraz. Bunu açık açık dile getirmek isterim dostlar. Ama bir rezerve durumu var, onu anladık. Burada da çünkü rezerveniz var mı diye soruldu. Evet. Ama oturttular, o ayrı da, ama bu acaba pazar günleri mi oluyor böyle rezerve bilmiyorum ama bir rezerve durumu var yani. Bilginiz olsun, gelirseniz bu taraflara İskilip dolması ve mantıyı öneririz. Eğer gelirseniz de buraya bizden de bir selam söylersiniz. Yolumuza devam edelim. Sevgili dostlar, şu an Amasya'nın kıyısındayız. Yani biz normalde Merzifon tarafından gitseydik eğer Amasya'nın üst tarafından gidecektik. Fakat navigasyon bizi alt yoldan böyle dolandırarak götürdü. Şu an Amasya'ya böyle bir 10-15 kilometre falan uzaklıkta bir benzin istasyonundayız. Bir mola verdik. Şimdi hiç aklımızda yokken bir anda Amasya merkeze uğrayıp bir çay tatlık keyfi yapacağız. Oradan devam edeceğiz. Yeşilırmak Nehri'nin kenarına dizilmiş olan kayalara oyulmuş kral mezarları ve sakin havasıyla masalsı şehir burası dostlar. Bilenler tabii ki hemen anladı buranın neresi olduğunu. Burası Şehzadeler şehri Amasya. Çok güzel değil mi? Evet. Biz yaklaşık 2 yıl önce, tam 2 yıl olmadı, 2 yıl önce şurada ileride bir konakta kalmıştık. Bir gece kalmıştık burada. Bakın orada bir kişi balık tutuyor. Bu şehri anlamlı kılan bir diğer şey de Ferhat ile Şirin'in o muhteşem hikayeleridir dostlar. Bilirsiniz Ferhat aşkından dağları deler Şirin'le kavuşmak için. Ama şunu belirtmeliyim ki yaz aylarıydı geldiğimizde, Temmuz'du. Karşıdaki bu evler falan ışıl ışıldı. Şimdi kış aylarındayız diye mi, az turist geliyor falan diye mi acaba böyle hiç ışık yanmıyor bilmiyorum ama şu karşıdaki evlerin ışıklı görüntüsünü ben sizin fotoğrafı olarak koyacağım. Şurası böyle olduğu gibi o kadar güzel gözüküyordu ki. Allah muhteşemdi. Bakın arkada da mezarlar, kral mezarları. Dağa oyulmuş. Böyle bir şehir. Burada da bir mola verelim dedik. Bakın dostlar, yeri gelmişken söyleyeyim. Burası bu önümüzdeki Madinus Köprüsü. Bu köprüden böyle adımladığınızda, dağı karşınıza aldığınızda, adımladığınızda şu ileriki, yakınlaştırayım hatta, mahallenin şuraların ara sokaklarına daldığınızda çok güzel taş böyle ara sokaklar sizi karşılıyor. Biz gezmiştik oraları. Şu an tekrar gitmeyeceğiz. Yolumuz Erzincan olduğu için bugün Erzincan'a devam edeceğiz. Buraya da buradan geçerken gelip görmek istedik. Güzel oldu. Saatlerimiz 23.34. Yaklaşık olarak 550-600 kilometre yakın bir kilometre yaptık. Sivas Su şehri tarafındayız. Devam ediyoruz. Erzincan merkezde bu gece konaklayacağız. Erzincan'da benim askerlik arkadaşım var. Onda bu gece misafiriz. Ortalama saat 1 gibi falan orada olacağız. Yani 1,5 saatlik falan yolumuz var. Benzin aldık. İkinci benzin alışım. İlkinde 2.300 verdim. Şimdi 2.100 verdim. Bunları toplayacağız. 10 gün sonucunda bakalım kaç lira para harcamış olacağız. Bunları da gün gün not edeceğim size. Dostlar, saatlerimiz şu an 12.47. Yaklaşık 43 kilometrelik yolumuz kaldı.
Refahiye'yi geçtik. Fakat Refahiye'yi geçtikten sonra kar yağmaya başladı. Bakın ne kadar belli oluyor ekrandan bilmiyorum. Attırmaya başladı. Sağ sol bembeyaz. Çok az kaldı. Erzincan merkeze. Kar şu an fena bastırdı dostlar. Vallahi tipiye çevirmeye döndü. Ara ara sisler falan oluyor böyle. Göz gözü görmüyor. Önüme bir tane tır aldım. Onun izinden gidiyorum. 29 kilometre var. Aman Allah'ım. Dostlar biz ne yaşadık böyle? Erzincan'dayız abi, merkezde. Kupkuru ya, baksana hiçbir şey yok. Sanki az önce biz o karlarla mücadele etmedik gibi. Hiç yağmamış sanki burada ya. Baksana. Kupkuru yerler. Geldik. Şu binada konaklayacağız bu gece. Yaklaşık 2 sene önce de burada kalmıştık benim askerlik arkadaşım. Osman'ın evinde misafiriz bu akşam. -30'a gidiyoruz. Gün 2. Geceyi geçirdik. Güzel dinlendik. Güzel geldi. Enerjimizi topladık. Vallahi 3 gibi falan yattık. Saat şu an 10.30. Kalktık, uyandık. Şimdi bir merkeze uğrayacağız. Sonra Erzurum'a doğru devam edeceğiz. Erzurum merkezde birkaç saatimizi geçirdikten sonra Kars'a doğru devam edeceğiz. O zaman gün başlasın. Dostlar Erzincan'da şu an 6 derece görüyorsunuz hava. Çok güzel hava. Güneşli, gayet güzel. Biz dün gelirken gördünüz zaten, o karın içinden geçerken -1, -2'yi falan gördük. Erzincan merkeze geldik. Hava böyle 2-3 derece falan oldu. Şu anda 6 derece ve güneşli, gayet güzel. Karşıda da çok güzel karlı dağ manzaraları var. Bugün zaten muhtemelen yolumuz hep karlı geçecek diye düşünüyorum. Evet. Yani yollar açık diye düşünüyorum. Fakat sağ solda beyaz beyaz karlar göreceğiz diye düşünüyorum. Bakalım artık neler karşılayacak bizi. Ya bembeyaz, çok güzel. Karla buluştuk artık. Çok güzel. Aşkale'ye yaklaşık bir 10-15 kilometre kaldı. Yaklaşık bir 5 kilometredir falan da böyle bembeyaz kar örtüsüyle beraber seyahat ediyoruz. Vay be, şu sesi özlemişim ya. Evet. Vay. Çok iyi ya. Ay. Pamuk gibi değil mi? Evet. İşte araçla geldiğinde de dostlar böyle yol kenarlarında rahat rahat durabiliyorsun ya. Çok güzel ya. Az önce çok güzel bir vadiden geçtik. Böyle yüksek dağların arasından geçtik. Böyle dinlenmeye durma noktası olsaydı duracaktım da durma noktası yok. Ondan duramadım. Çok güzeldi. Yalnız gözlerim kısılıyor benim karnım. Bakılmıyor değil mi? Evet. Aynen. Allah. Ay. Hadi devam edelim. Kısa bir mola verdik. Yaklaşık hava sıcaklığı da 2 derece 3 derece arasında. Şu an sıfırı daha görmedik. Bugün yani görmedik. 8 dereceydi Erzincan. Şu an 3'e düştü. Gayet iyi. Yollar açık, sıkıntı yok. Bugünkü ilk durağımız olan Erzurum'a geldik. Erzurum'da mola verdik. Şu anda Erzurum'un simge noktası olan Çifte minareli medreseye geldik. tam önündeyiz şu an. O meşhur Erzurum'un simge noktası olan çifte minareli medrese ve arkamızda da Erzurum Kalesi. Yalnız Erzurum merkezde güzel kar yağmış. Baksana şuralara, gel buraya. Oo. Oralar hiç basılmamış. Buralara hiç ayak basılmamış.
Kapalı mı acaba ya? Yok, açık. İçeride girelim şöyle. Gel içeri girelim. Geliyorum. Oo, buradan inanılmaz güzel duruyor. Bakar mısınız Çok iyi. işlemelere? Evet. O kadar güzel ki. Kapalı ya. Tüh. Aa. Sanki açık gibiydi. Az önce açıktı da. İçeriği gösteriyorlar sadece rica ederseniz ama içeri girmek yasak. Vallahi. Şansımıza. Pazartesi günleri kapalı aynen. Doğru ya. Doğru. Neyse o zaman biz de sıradaki noktamıza geçelim. Dostlar şimdi Erzurum'a gelince tabii ki olmazsa olmaz cağ kebabını tatmaya geldik. Bir yandan da tabii işlerimiz var. Onları da halletmemiz lazım. Yani bu değirmenin suyu yoksa nasıl dönecek? Evet. değil mi? Nasıl gezelim? Onları da bir yandan hallediyoruz. Bu arada buranın ayran aşı çorbası Evet. meşhur. O Şöyle geldi, onu bir ayran aşı söyledik. çorbamız var. Bir de buranın Erzurum dolması meşhur. Ondan da söyledik. Birazdan gelince tekrardan gösteririz. Dostlar biliyorsunuz ki Erzurum'un cağ kebabı meşhurdur. Fatma böyle porsiyon olarak iki şiş aldı. Ben de dürüm olarak aldım. Bir tane meşhur Erzurum'un kadayıf dolmasını aldık. Bir de ayran aşı çorbasını aldık. İçinde pirinç taneleri var. Beğendin mi? Çok beğendim. Güzel. Yani dadaşlar ağzının tadını Bu biliyor. işi biliyor. Çok güzel. Bir de ayranını göstermek ister misin? Ayran çok güzel ya. Ama lezzet olarak da çok güzel biliyor musun? Dadaşlar ayran. Karnımızı doyurduk. Molamızı verdik güzel bir şekilde. Erzurum'da da 2-3 yer gördük. Uğrak noktadan sonra artık eksi 20'lere doğru devam abi. Buralar şu an 3 derece. Bakın. Kars Ardahan tarafı eksilere iniyor. Eksi 20'leri göreceğiz mi bakalım ya. Türkiye'nin en soğuk yerine doğru da gideceğiz. Ama bu video değil. Bu video yolculuk videosu oluyor. Bir yandan da işimizi yapıyoruz bakın. Bir yandan da seyahat ediyoruz. Bu şekilde devam. Yol inanılmaz güzel. Bakın yerler kuru. Sağ sol çok güzel bir şekilde bembeyaz. Evet. Çok güzel ya baksana. Bu arada dostlar Erzurum'da cağ kebabını tattık. Erzurum dolmasını tattık. Ayran aşını içtik. Ayran aşı çorbasını içtik. Başka böyle meşhur ille de şunu ye abi ya da ille de şunu ye abla diyebileceğiniz. yeseydiniz. Aynen bunu diyebileceğiniz bir şey varsa yoruma mutlaka yazın. Bir sonraki Erzurum'a geldiğimizde mutlaka onu deneriz yani kesinlikle. Sessizliği hissedebiliyorsunuz mu? Dostlar. Allah burası çöküyormuş. Bunu göstermek istedim size. Kars'a 90 kilometremiz kaldı. Sarıkamış'a da 42 kilometremiz kaldı. Manzara böyle. Yol kenarları da böyle. Yollar ama açık. Yani kuru hatta gayet güzel. Biliyorum bu video biraz uzadı. Eksi 20'lere giderken artı 5'lerdeyiz. Şu an burada 5 derece hava. Bir hafta önce baktığımda böyle eksi 15'i falan görüyorduk. Eksi 15 vardı Kars'ta. Hatta eksi 20'lerde falandı. Ama şu an nedense bilmiyorum. Şansımıza mı artık bilemiyorum. Daha devam ediyor yolculuğumuz. Şimdi belki bir Sarıkamış'a uğrayabiliriz. Yol üstünde olduğu için. Fatmacığım da çalışmaya devam ediyor. Evet. Ne diyorsun?
eksi 20'lere gideceğiz diye yola çıktık. Artı 5'teyiz. Daha düşer ama belki ya. Düşer Gene de gibi soğuk duruyor ama gene de eksi aynen. hissettiren rahat vardır yani. Doğru. Bakın size şöyle gösterebilirim. Bakın 6 derece. Devam. Dostlar bakın giderken bir şey gördüm. Bakar mısınız aşağı? Bakın yakınlaştırayım. Bakın abi aşağısı göl ama buz tutmuş. Tamamen. Burası da bir köy. Bakın şurada bir çocuk top oynuyor. Ve hava iyiden iyiye hissettirmeye başladı yani iyiden iyiye. Az önce durduğum yer 6 dereceydi ya. Şu an burası 1 derece, 2 derece. Yani 4-5 derece fark etti direkt. Dostlar Sarıkamış'a yaklaşık bir 10 kilometremiz falan kaldı. Etraf böyle. Bakın. Şu an derece olarak da 1 dereceyi gösteriyor. Kars'a da 57 kilometremiz kalmış. Dostlar eksi 20 yolculuğunda sonunda eksi dereceleri gördük. Bakın eksi 1 derece oldu. Kars'a yaklaşık bir yarım saatimiz kaldı. Ortalama bir 45-50 kilometre yolumuz var. Sarıkamış sapağını geçtik şimdi. Kars'a 17 kilometre kaldı. Şu an hava sıcaklığı 1 derece ve dışarıda kar yağmaya başladı. Bakın. Öğrenciler Şahin'e bakıyor. Fatmacığım hala işe devam ediyor. Yaklaşık bir 17 kilometremiz kaldı ama hava bastırdı. Şahin ayakta. Arkada da muhteşem bir gün batımı manzarası var. Dostlar, eksi 30 maceramızda, eksi 20 maceramızda Kars'ın merkezine gelmiş bulunmaktayız. Şimdi biz kendimize kalacak bir yer ayarlayacağız. Onun için arabayı park ettik. Birkaç tane otelle görüşmeye gidiyoruz. Bakın 8 Şubat'ta da varmış 8 belki Şubat benim pazar. dediğim. Dün. Dün varmış. dün şenlik varmış. 14 Şubat'ta da var bu arada. Biz 14 Şubat'takine katılacağız. Karla karşıladı Kars bizi. Çok kalabalık bu arada. Evet Gerçekten. kalabalık. Biz yazın geldik bu kadar hiç kalabalık Hiç değildi yoktu. ya. Kimse yoktu ki. Bildiğin gerçekten turist çekiyor ya burası. Kışın evet. Bayağı. Hava derece olarak da 1 derece, 0 derece falan ama öyle soğuk Eksi. hissettirmiyor. Çok yani. değil. Çok değil evet. Gayet iyi yani. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biliyorum biraz video uzun sürdü. Ta Ankara Çankırılardan Kars'a kadar geldik. Şu an hava sıcaklığı ortalama 0 derece 1 derece arasında gidiyor. Geliyor. Eksiği daha görmedik. Ama gelirken çok güzel kar yağdı gördünüz. Şu an durdu kar yağışı. Bakın eldivensiz dolaşıyoruz. İşte o kadar. Gerek de duymuyorum. Aynen. Hiç gerek kalmadı yani şu anlık tabii. İlerleyen günlerde ne olur bilemem. Bundan sonraki videolarda çok farklı konseptler gelecek. Sınır köyleri gelecek. Arabada kalma videosu gelecek. Ondan sonra Türkiye'nin en soğuk yerine gideceğiz.
Ardahan Göl'e, sonra Çıldır Festivali'ne katılacağız falan filan. Yani buralarda yapacağımız çok iş var. Malakanlar var, onları bulmaya çalışacağız. Kars'ta yaşayan, gravyeri buraya getiren ve Türkiye'yi tanıtan Almanlar var. Onları bulmaya çalışacağız. Onların köylerine gitmeye çalışacağız. Yani çok güzel bir 10 gün bizi bekliyor. Gerçi 2 günümüz gitti sayılır. 8 günümüz kaldı. Bir haftamız 8,5 var hemen gibi. hemen Aynen yani. bir haftamız var Bir buralarda. hafta yeter ya, yetiririz biz. Sonra bir daha dönüş rotasına geçeceğiz. Allah kahretsin. Çok güzel videolarla karşınızda olacağız. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve yorum atmayı da unutmayın. Serhat şehri Kars'tan size kucak dolusu sevgilerle. Bay bay. Hoşçakalın.